Merhaba, bugün adeta bir dedektif gibi hepimizin az çok bildiği şu solunum yolu belirtilerinin peşine düşüyoruz. Yani o meşhur öksürük, hırıltı. Arkasında ne var? Neyin habercisi olabilir? Gelin bu vakayı hep beraber masaya yatıralım. Peki, hadi başlayalım. Size direkt soruyorum. Öksürük, hırıltı ve bir de üstüne nefes darlığı. Bu üçlüyü duyunca aklınıza gelen ilk şey ne oluyor? Çoğumuzun cevabı muhtemelen astım, değil mi? İşte şimdi bu yaygın kanının gerçekten doğru olup olmadığını bir dedektif titizliğiyle araştıracağız. O zaman ilk bölümle başlayalım. Olağan şüpheliler, yani yaygın belirtiler ve bu belirtilerin ardındaki farklı nedenler. İnsanları ilk başta acaba astım mıyım diye düşündüren o tanıdık kanıtlara bir bakalım. İşte masadaki ilk kanıtlarımız. Öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltı ve o rahatsız edici göğüste baskı hissi. Bunların hepsi, evet, astım tablosuyla çok uyumlu. Ama işin kritik noktası tam da burada başlıyor. Bu belirtiler aslında çok ama çok farklı durumların da habercisi olabilir. Ve evet, işte tam bu noktada vakamız iyice karmaşıklaşıyor. Çünkü bu belirtiler sadece ve sadece astıma özgü değil. Yani elimizdeki bu ilk deliller bizi hiç beklemediğimiz yerlere götürebilir. Adeta birçok hastalığın konuştuğu ortak bir dil gibi düşünün. O halde soruşturmayı genişletiyoruz ve şüpheliler listesine geçiyoruz. Bakalım bu belirtilerin arkasında başka kimler, yani hangi hastalıklar olabilir? Hazır olun, liste biraz şaşırtıcı olabilir. İlk şüpheli grubumuz doğrudan olay yerinden, yani akciğerlerin kendisinden geliyor. Bunlar doktorların astım teşhisi koymadan önce kesinlikle ekarte etmesi gereken çok ciddi olasılıklar. Ve liste gördüğünüz gibi hiç de hafife alınacak gibi değil. Yani koahtan tüberküloza, zatürreden akciğer embolisine, hatta akciğer kanserine kadar pek çok ciddi hastalık tıpatıp astım gibi belirtilerle karşımıza çıkabiliyor. Bu da doğru teşhisin neden bu kadar hayati olduğunu bize gösteriyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü soruşturmamızda beklenmedik bir yola sapıyoruz. Ya sorun akciğerlerde değilse? Evet, bazen problemin kaynağı hiç ummadığımız bir yerde olabilir. İnanılır gibi değil ama evet, kalp yetmezliği, hani şu mide asidinin geri kaçtığı reflü, basit bir geniz akıntısı, hatta kansızlık bile, bütün bunlar akciğerlerle doğrudan ilgisi olmamasına rağmen astımı birebir taklit eden bir öksürük ya da nefes darlığına sebep olabilir. İşte bu yüzden teşhis süreci bazen gerçekten de karmaşık bir bulmacaya dönüşüyor. Peki ortada bu kadar çok şüpheli varken gerçek suçluyu nasıl bulacağız? İşte şimdi davayı aydınlatacak ilk büyük ipucumuza geliyoruz. Belirtilerin karakteri. Evet, her şey belirtilerin nasıl davrandığında gizli. Bakın bu karşılaştırma çok önemli. Diğer hastalıklarda belirtiler genellikle ya sabittir ya da giderek kötüleşir, değil mi? Ama astımda durum bambaşka. Belirtiler adeta bir hayalet gibi. Bir görünüp bir kaybolur. Şiddeti dalgalanır, bir gün iyiyken ertesi gün kötü olabilirsiniz. İşte bu değişkenlik kelimesi bizim bu vakadaki anahtar kelimemiz. Aklınızda tutun. Peki bu değişkenlik dediğimiz şey günlük hayatta ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. Bazen sizi yerinizden zıplatan, gözlerinizden yaş getiren ani öksürük krizleri. Ya da normalde rahatça çıktığınız merdivenlerde bir anda nefessiz kalmanız. Hatta bazen durup dururken sadece bir parfüm kokusuyla bile belirtilerin tetiklenmesi. İşte astımı diğerlerinden ayıran şey bu öngörülemez, değişken yapısı. Harika, ilk ipucumuz cepte. Şimdi soruşturmada bir adım daha ileri gidiyor ve ikinci kritik kanıtımıza geliyoruz. Aşırı hassasiyet. Bu kez mesele sadece belirtilerin ne olduğu değil, hava yollarımızın olaylara nasıl bir tepki verdiği. Karşınızda ikinci büyük ipucumuzun bilimsel adı bronş aşırı duyarlılığı. Kulağa biraz karmaşık geliyor, farkındayım, ama aslında mantığı çok basit. Şöyle hayal edin. Hava yollarınız biraz alıngan, aşırı hassas. Yani normalde kimsenin fark etmeyeceği bir parfüm kokusuna veya soğuk havaya sanki büyük bir tehlike varmış gibi abartılı bir tepki veriyor. Kısacası akciğerlerin her şeye aşırı tepki vermesi durumu. Bakın bu süreç ne kadar net anlatıyor. Birinci adım, herhangi bir tetikleyiciyle karşılaşıyorsunuz. İkinci adım, yanınızdaki arkadaşınız için hiçbir şey olmuyor, hayat devam ediyor. Ama üçüncü adımda astımı olan bir kişi için hava yolları adeta kırmızı alarm veriyor ve bum, öksürük krizi veya nefes darlığı başlıyor. İşte o aşırı hassasiyet dediğimiz şey tam olarak bu. Peki bu tetikleyiciler ne olabilir? İşte işin ilginç kısmı da bu. Sadece sigara dumanı ya da toz değil, bazen bir parfüm, bir deterjan kokusu, dışarıdaki soğuk hava, hatta katıla katıla gülmek ya da bağırmak bile bu reaksiyonu başlatabilir. Hava yollarının ne kadar hassas olabileceğini bir düşünün.
Ama durun, iyi bir dedektif aceleci olmaz. Burada çok önemli bir not düşmemiz lazım. Bu aşırı duyarlılık çok güçlü bir ipucu, evet, ama tek başına kesin bir kanıt değil. Çünkü bazen koa veya reflü gibi başka durumlarda da ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu ipucunu elimizdeki diğer delillerle birleştirmemiz şart. Ve işte büyük finale geldik. Artık elimizdeki bütün kanıtları birleştirip bu vakayı çözmenin zamanı geldi. İşte vakayı çözen o sihirli formül karşımızda. Değişken belirtiler artı aşırı duyarlılık eşittir güçlü astım şüphesi. Yani eğer belirtileriniz bir var bir yoksa ve hava yollarınız ufacık şeylere bile aşırı tepki veriyorsa, işte o zaman astım en güçlü şüpheli haline geliyor. Bakın, Prof. Doktor İnsu Yılmaz da tam bu noktaya parmak basıyor. Anahtar nokta sadece belirtilerin varlığı değil, zaman içindeki benzersiz karakteri ve değişkenliğidir. Yani diyor ki, öksürüyor musun? Evet, hayır meselesi değil bu. Mesele o belirtilerin anlattığı hikaye. Ne zaman geliyor? Ne kadar sürüyor? Neye tepki veriyor? İşte bu karakter, bu hikaye her şeyden daha önemli. Ve şunu da lütfen unutmayın, astım herkeste kendini farklı gösterebilir. Yani bütün listeyi tiklemek zorunda değilsiniz. Belki sizde sadece geçmeyen, inatçı bir öksürük vardır. Belki bir başkasında sadece hareket edince gelen bir nefes darlığı. Önemli olan bu belirtilerin oluşturduğu o genel örüntü, o değişkenlik hikayesi. Ve bu analizin sonuna gelirken topu şimdi size atıyorum. Eğer siz de benzer şeyler yaşıyorsanız bir an durup düşünün. Sizin belirtileriniz size hangi hikayeyi anlatıyor? İşte bu sorunun cevabı sağlığınız için atacağınız o çok önemli ilk adımı belirleyebilir. Ve tabii ki şunu asla aklınızdan çıkarmayın, en doğru teşhis için adres her zaman bir hekimdir.